Selamünaleyküm. İsmim Yasin, soy ismim Biro. 30 yaşındayım. 17 yıllık bir madde geçmişim var. Tabii ki de bu madde geçmişim ilk etapta arkadaş çevresiyle başlamıştım. Ve bu arkadaş çevresiyle başlayan madde serüvenim yavaş yavaş kademeli çoğalmaya başladı. İlk etaplarda bana zarar vermeyen bu nokta artık bağımlılık evresine girdiğim esnada kendime, aileme ve çevreme ve maneviyat noktama zarar vermeye başladı. Ve bağımlılığın 5. evresinde kendimi buldum ve bu durumdan dolayı ailem beni birçok tedavi merkezine yatırdı ve 22 tane tedavi merkezi gördüm. Bu hem devlet kanalından hem de özel kurumlardan, yani aylık ücretli ve ilaçlı olan noktalarda tedavi destek süreci aldım. Ama bu tabii ki de 2 ay, 3 ay sürüp yeniden beni kullanıma sevk etmeye başladı. Ve 3 kere intihar teşebbüs noktası yaşadım. Bu intihar teşebbüsünden sonuncusunda 3 dakika 23 saniye nabzım durdu. Yani bir nevi ister istemez bu dünyayla ve bu dünyadaki olan bütün inancımı yitirmiş bir şekilde, bir şuurumu kaybetmiş şekilde bir bakış açım vardı. Ve Limanayt Yaşam Derneği ile tanıştım. Limanayt Yaşam Derneği ile tanışalı hemen hemen şu an 4 yıl oldu ve İzmir şubesinde bağımlılık danışmanlığı görevini yapıyorum. Ve burada aslında beni bağlayan ilk etaplardan bir tanesi buranın ilaçsız ve ücretsiz olması. Yani bende otomatikman bir ahdi vefa duygusu oluşturmaya başladı. Aslında burada bağımlı olduğumu değil de tamamen aslında bağımlılık hastalığı olduğumu bize fark ettiler. Aslında biz yıllar boyunca herhangi bir sorun yaşadığımız zaman otomatikman direkt bu sorunu çözmek için içmeye eylem gösteriyorduk ve duygularımızı halının altına süpürüyorduk. Yani burada aslında bu program bize farkındalık oluşturdu. Yani bizler yaşadığımız bir olay esnasında o olayın arkasına sığınıp yeniden madde içme yoluna direkt kendimizi sevk ediyorduk. Aslında bahaneler ardına içmeye doğru kendimize her zaman bir yol ve zemin hazırlıyorduk. Buradaki aldığımız tedavi süreçlerinde yani 33 adım erteleme programıyla ve basamak çalışma programıyla beraber aslında burada kişi kendiyle yüzleşiyor veyahut da uyuşturucu içme isteği geldiği zaman o duyguyu nasıl yönetebilirsin? Bununla alakalı ders ve programlarımız oluyor. Ve ayrıyeten de manevi noktada tamamen kendimizi ruhsal bir uyanışa geçmiş bulunmakta oluyoruz. Ve bunlar da tabii ki de birilerinin yardımı olmadan mevcut olmuyor. Yani benim bile şu an 4 yıl olmasına rağmen hala akıl danıştığım, hala birilerinden yardım aldığım noktasında eylemimi gerçekleştiriyoruz. Limanayt Yaşam Derneği'nden Allah razı olsun.